Macaristan'ın kalbi, bana göre heykellerin şehri Budapeşte'ye hoş geldik. Noel zamanı buraya gelmenin en büyük handikapı soğuğu. Korunmanız gerekiyor kalın kalın giyinerek. En büyük artısı ise Christmas Market'lar. Aziz İsfahan Kilisesi'nin yanındaki Christmas Market'tayız. Küçük şirin dükkanlarda lokal lezzetler, lokal içeceklerle çok güzel süslü dükkanların arasında iyi hissetmeye başlayabilirsiniz. Budapeşte'de de aynı Prag'da olduğu gibi meşhur bir tatlıları var. İsmi çok zor. Hiç söylemeyi bile denemeyeceğim. Ama burada gözüküyor. Böyle bir demirin etrafına hamuru doluyorlar. Külah şeklinde pişiriyorlar. İnanılmaz bir şekere buluyorlar. Ama lezzeti çok iyi. Üzerine özellikle öyle Nutella, krema vesaire koyarak keyifle yiyebilirsiniz. Her yerde var zaten burada. Aziz İsfahan Kilisesi'nin önündeyiz. Bu kilise Kral İşvan atanmış. Kral İşvan Macarları ilk defa Hristiyanlığa geçiren kral. Zaten içeriye girdiğiniz zaman da motiflerde onun hayat öyküsünü görebiliyorsunuz. Bu kilise tıpkı Adalet Binası gibi, parlamento binası gibi 96 metre yüksekliğe sahip. Dolayısıyla Budapeşte'nin en yüksek iki binasından biri de bu. Neden aynı metrede yapılmışlar? Neden aynı yüksekliğe sahipler? Aslında burası din işlerini, parlamento binası ise devlet işlerini temsil ediyor. Doğal olarak bunların arasındaki dengeyi temsilen de böyle bir yapı yapılmış, böyle bir karar alınmış. Orada buraya geldiğiniz zaman mezarlık kısmı var. Orada Puskás'ın mezarı var. Puskás kimdi? Macarların özellikle dünya futbolunda efsane olduğu dönemde golcüleri ki maç başına gol ortalamasında hala da dünyadaki en iyilerden bir tanesi. Zaten bunun kanıtı olarak belki de FIFA her yıl dünyada en güzel golü atan oyuncuya Puskás yılın golü ödülünü veriyor. Tuna Nehri kıyısında, parlamento binasının hemen yan tarafında bir anıt var. Aslında Türk bir yönetmen Can Togay tarafından tasarlanmış ve buraya yerleştirilmiş. 60 çift birbirinden özgün ayakkabı, demir ayakkabı heykeli. Tabi bunun bir hikayesi var. Nedir hikaye? İkinci Dünya Savaşı'na dönmemiz lazım. Burada Avrupa'nın birçok ülkesi biliyorsunuz Nazi işgalinde. Burası ise işgal edilmemiş. Çünkü bizzat Nazileri destekleyen bir yönetim var Macaristan'da. Bir de Macaristan'da çok fazla Yahudi var. Tabi bunun ağır bir sonucu da oluyor. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı boyunca yaklaşık 6 milyon Yahudi öldürülüyor. Bunun 600 bin tanesi ise Macaristan'da. Savaşın son döneminde artık Sovyetler buraya yaklaşmaktadır ve mevcut iktidar savaşı kaybedeceğinin farkındadır. Önceleri Yahudileri buradan alıp Polonya'ya trenlerle toplama kampına gönderiyorlar. Ama artık buna vakit kalmadığı anlaşılıyor. Olabildiğince hızlı davranmaları lazım. Ve geceler boyunca sürecek çok kötü bir planı uygulamaya sokuyorlar. Nedir bu? Yaklaşık 20 bin tane Yahudi geceler boyunca buraya getiriliyor. Üçerli gruplara ayrılıp birbirlerine ayaklarından bağlanıyorlar ve nehre, Tuna Nehri'ne atlamak zorunda bırakılıyorlar. Hatta atlarken ortadaki Yahudi öldürülüyor. Bu sayede de diğer Yahudiler de Tuna Nehri'nde boğularak can veriyorlar. Geceler boyunca süren bu sürecin sonunda da zaten
Onları hatırlatma amacıyla buraya böyle demir ayakkabılar bırakılmış durumda. Macaristan'ın ve Budapeşte'nin sembol binası, parlamento binasının önündeyiz. Burası çok ihtişamlı, çok büyük bir bina. Hatta dünyadaki en büyük 3. parlamento binasıymış. Tabii Macaristan'ın da en büyük binası. Büyüklüğünü şöyle anlatayım. İçinde 691 tane oda var. 27 farklı girişi var ve içindeki merdivenlerin toplam uzunluğu 20 kilometreyi buluyormuş. Yapımında da 40 kilo altın kullanılmış. Gerçekten çok ihtişamlı bir bina. Orada bir detay, bu binayı yapan mimar kör olmuş. Evet, kör olmuş. Kör olduğu için de gözleri görmediği için binanın bitmiş halini hiçbir zaman görememiş. Tabii bu Macaristan'ın 1. yılı şerefine düzenlenen bir yarışmayla seçilmiş 1. tasarım olarak. 2. ve 3. tasarım da çok beğenilmiş. Onlar da hemen binanın arkasına bir tanesi etnografya müzesi, bir tanesi de Tarım Bakanlığı olacak şekilde inşa edilmişler. Burada bir iki detaydan daha bahsetmek isterim. Bunlardan bir tanesi içerideki sergiler. İçeride bir müze var. Bir kısmı tabii hala parlamento binası olarak kullanılıyor ama bir kısmı da müze. Müzede sergilenen en değerli eserse kraliyet tacı. Vakti zamanında Papa tarafından krallara hediye edilmiş ve yüzyıllar boyunca Macaristan kralları hep bu tacı takmışlar. Tabii uzun süre kullanılınca bir yerde hasar görmüş. Tacın üzerinde bir haç var ve haç yamulmuş. Ama nedense onu tamir etmek yerine öyle kullanmaya devam etmişler. Hatta bugün Google'a Macaristan'ın sembolünü yazıp aratırsanız kraliyet tacı haçı yamuk bir şekilde gelecektir karşınıza. O haç yamuk şekilde içeride de sergileniyor hala da. Bu arada son bir detay eklemek istiyorum. Buranın yüksekliği 96 metre. Zaten şöyle bir detaydan bahsedeyim. Budapeşte'de 96 metreden yüksek bir bina yok. Doğal olarak Budapeşte'nin en yüksek 2 binasından birisi burası. Neden 96? Çünkü 96 Macarların bu topraklara geldiği 896 yılını, aynı zamanda da Macar İmparatorluğu'nun kurulduğu 1896'yı temsil ediyor. O yüzden birçok farklı binada bu 96 sembolünü göreceksiniz. Parlamento binasından çıktık, Gülbaba Türbesi'ne doğru yürüyorduk. Tabii hava çok soğuk olduğu için böyle arada sıcak yerlere atmanız lazım kendinizi. Biz de bir tane kafe bulduk. Cafe Freya isimli bir mekan. 100'den fazla kahvesi var. Çok güzel, mutlaka deneyin derim. Ve bu arada sıcak yer bulmuşken birazcık Macarlarla alakalı bilgi vereyim. Macarlar eğitime, bilime çok önem vermişler. Çok önemli bilim insanları çıkartmışlar. Hatta 14 tane Nobel ödülleri varmış. Barış dalı haricinde her dalda Nobel ödülü almışlar. Orada ek bir bilgi, bu Rubik küpü de Macarlar bulmuş. Budapeşte de Gülbaba Tepesi'ne, Gülbaba Türbesi'ne geldik. Bu türbeye gelirken zaten etrafta birçok sokak Türk isimli, işte Türk Sokak, Türbe Sokak, işte Gülbaba Sokak gibi isimler almış. Gülbaba kimdir? Kanuni ile beraber sefere katılıyor, müritleriyle birlikte tabii ki. Ama sefere katılmasının amacı savaşmak değil, kendi iddiasıyla gönülleri fethetmek. Seferle buraya geliyor, hatta seferde müritleri de kendisi de tahta kılıçlar taşıyorlar. Buraya geldikten sonra da hakikaten halka sürekli olarak yardım ediyor ve halk tarafından çok sevilen bir insan oluyor. Yani gerçekten gönülleri fethediyor. Öyle ki hayatını kaybettikten sonra burada rejimler değişiyor, yönetimler, devletler değişiyor. Ama ona duyulan hürmet hiç değişmiyor. Bugün bile hala da Macarlar sık sık gelip Gülbaba Türbesi'ni ziyaret ediyorlar. Tabii Gülbaba'nın bir de Osmanlı dönemindeki hikayesi var. Burası oldukça ilginçtir. Gülbaba Osmanlı'da bahçesinde sarı ve kırmızı güller yetiştiren fakir bir insandır, bir derviştir aslında. Bir gün 2. Beyazıt ava çıktığı zaman fırtına bastırır ve sığınacak bir yer ararlar. Tabii yakınlarda çok güzel gül kokuları duyarlar ve hemen der ki Beyazıt, bulun o eve ya da yer neresiyse oraya sığınalım. Gelirler, Gülbaba'nın evine misafir olurlar. Beyazıt hem güllerden çok fazla etkilenir hem de Gülbaba'nın sohbetinden. Ve der ki yaşadığın ortam çok da iyi değil, gel seni saraya alalım ya da ne istersen iste benden. O da der ki sarayda gözüm yok, buraya bir tane mektep yapsak hem insanlar eğitim alsa, faydalansa hem çocuklar mutlu olsa der.
Tabi Beyazıt'ın hoşuna gider. Bu hemen emri yerine getirir, emri verir ve buraya bir mektep yapılmaya başlanır. Tabi o gün Beyazıt ayrılırken bahçesinden de bir sarı bir kırmızı gül hediye eder Gülbaba Bayezid'e. Bu yüzden de mektebin renkleri ona ithafen sarı ve kırmızı olur. Yıllar geçer, ilk eğitmen Gülbaba'dır ama zamanla Budapeşte'ye yerleşir Gülbaba. Tabi eğitim kurumu hayatına devam eder. Bir noktadan sonra adı değişir, Mektebi Sultaniye olur. Yıllar geçer, ismi bir kez daha değişir. Bu okulun adı artık Galatasaray Lisesi olur. İşte hem Galatasaray Lisesi hem de Galatasaray Spor Kulübü renklerini Gülbaba'nın sarı ve kırmızı güllerinden almaktadır. O yüzden özellikle Budapeşte'ye gelen her Türk ve her Galatasaraylı burayı mutlaka ziyaret etmeli. Şimdi geldiğimiz nokta ise Vajda Hunyad Kalesi. Aslında burası Macaristan'ın bu topraklarda kuruluşunun 1. yıl dönümü adına yapılmış bir eser. Daha doğrusu yapıldığı zaman Macarların tarihteki mimarisini anlatmak için işte Romanesk, Gotik, Rönesans mimari tarzında binalarla oluşan yaklaşık 20 tane binadan oluşan bir esermiş. Kronolojik olarak Macarların mimarisini anlatıyormuş özet olarak. Ama bu eserler aslında reel eserler değilmiş. İşte ahşaptan ya da kartondan yapılmış geçici süreli bir set gibi, sergi gibi bir şeymiş. Ama halk çok sevince diyorlar ki var biz bunları gerçeğe çevirelim. Ondan sonra burası inşa ediliyor. Vojda Hunyad Kalesi diye geçiyor. Aslında Vojda Hunyad Kalesi de burada bulunan bir şey değil. Bir Macar kalesi. Şu anda Romanya sınırları içerisinde kalmış. Onun taklidi de bir kopyası da burada yapılmış. Tabii Vajda Hunyad Kalesi'nden bahsetmişken bunun orijinalinde 12 yıl boyunca Vlad Dracula hapis tutuluyor. Kimdir bu Vlad? Hani meşhur Kont Dracula vampir hikayesi var ya, onun esinlendiği insan. Bu insan kimdir? Biraz bahsetmek istiyorum. Aslında Vlad Eflak Prensi. Babası Osmanlıları yenilince Osmanlı'yla yapılan anlaşma gereği kardeşiyle beraber Osmanlı'ya gönderiliyor eğitim alması için. Eğitimini Osmanlı topraklarında şehzadelerle beraber alıyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet'le beraber okuyor. Eğitim bittikten sonra bir şekilde göze giriyor ve yeniden Eflak'ın başına gönderiliyor. En başlarda hakikaten Osmanlılara vergisini veriyor, düzenli bir şekilde Osmanlı'ya bağlılığını devam ettiriyor. Ama bir süre sonra isyan etmeye başlıyor. İsyan etmekte kalmıyor, kendi deyişiyle 27.000 Osmanlı, 20.000 Bulgar askerini öldürüyor. Ve ne yazık ki biliyorsunuzdur lakabı Kazıklı Voyvoda diye geçer. Osmanlı askerlerine yaptığı işkencelerle biliniyor. Yaklaşık 20.000 askerini, Osmanlı askerini kazıklara çakarak ne yazık ki türlü işkencelerle öldürüyor. Hatta hikayeye göre Osmanlı askerlerinin kanlarını fıçılarda biriktirtip şarap gibi içtiği söyleniyor. Hatta bu yüzden zaten vampir olduğu düşüncesi var. Tabii bir noktadan sonra Osmanlı buna tahammül göstermiyor ve onu bir şekilde yenip idam ediyorlar ve başını da hatta İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet'e götürüyorlar. Hikayeye göre ise orada ölmüyor. Kara büyü de kullanarak, yıllardır içtiği kanlardan da faydalanarak Vlad Dracula hayatta kalıyor. Ama bir vampir olarak 400 yıl boyunca hayatını sürdürüyor. Vojda Hunyad Kalesi'nin hemen karşısında bir heykel var. Enanumuz heykeli diye geçiyor. Macarların İcraatı diye bir kitap var. Macarların yazılı tarihte ilk defa bahsedildiği kitap. O kitabın yazarı olduğu düşünülüyor. Ama tam olarak kim olduğu da belli değil. O yüzden ona hitaben yapılan bu heykelde yüzü çok da belli olmuyor. Elinde ise bir kalem tutuyor. Yine Macarların inanışına göre bu kaleme dokunduğunuz zaman da yazarlık yetileriniz ilerliyormuş. Her şeyden bağımsız şeyi söylüyorum, çok ürkütücü. Yani akşam gelirseniz hakikaten çok ürkütücü. Bir de sert bakıyor ya. Macarların chicken paprikası çok meşhur. Daha doğrusu bu paprikası, pul biber gibi olan biber çok meşhur. Bu paprikanın en iyi yapıldığı yerde geldiğimiz restoranmış. Adı da zaten Paprika. Çok da şaşırtmadı. Yemeklerimizi söyledik. Bu
chicken paprika denilen şey, bunların erişte gibi malzemesinin üzerinde paprika sosla yapılmış tavuk. Bir de hindi söyledik içeri dolguyla. Lezzetine bakacağız şimdi nasıl bir şeymiş. Gayet lezzetli. Gayet lezzetli öneririz. Özellikle Kahramanlar Meydanı'na yakınken, ki biz de oraya geçeceğiz zaten, mutlaka uğrayın, rezervasyon yapmayı unutmayın. Kahramanlar Meydanı'na geldik. Kahramanlar Meydanı'nın ortasında Milenyum Anıtı var. Anıtın üstünde Başmelek Cebrail'in heykeli yer alıyor. Aşağıya doğru indiğiniz zamansa buraya göç ederek Macaristan'ı kuran 7 kabilenin reisinin at üstündeki heykelleri var. Orada bir bilgi daha ekleyeyim burada. Bu kabile reisleri buraya Toğrul kuşunun, bir nevi anka kuşu, her gün yeniden doğan ölüm kuşunu takip ederek geliyorlar ve burada vatanlarını kuruyorlar. Hemen anıtın önünde ise bilinmeyen asker mezarı var. Bu da Macaristan tarihi boyunca Macaristan için can veren, adı bilinmeyen binlerce askere hitaben yapılmış bir anıt mezar. Sizimtakert, Sizimtakert doğru okunuşuma emin değilim. Ama burası Budapeşte'nin en meşhur ruin barı. Hatta en büyük ruin bar. Ruin bar nedir? Aslında böyle özellikle Sovyet döneminden sonra terk edilmiş binaları alıp birbirinden farklı ürünlerle dekore edildiği bir konsept. Tabii ben buraya gelirken bu tarz sadece dekorasyon açısından iddialı bir mekan bekledim, hiç öyle değil. Birincisi çok büyük bir mekan, ikincisi sanki bir müze gibi. Her odasında bambaşka bir konsept var. Bir odasına gidiyorsunuz nargile kafe, bir odasında gece kulübü, bir odasında sinema gösterimi yapılıyor. Bir odasında insanlar bir şeyler içip sohbet ediyorlar. Bir odasında yemek yeniyor. Yani size dair ne istiyorsanız bulabileceğiniz bir mekan. Gece 4'e kadar açıkmış ve çok kalabalık. Kalabalık olmasına rağmen gerçekten büyüleyici. Çünkü beklenenin çok dışında bir konsept. Bir ilave daha, burayı sevmediniz, hemen yakında Karavan diye bir mekan var. Orada da böyle sokak satıcıları, araçlar yan yana dizilmiş. Özellikle sokak lezzetleri yapıyorlar. Gidip oradan da bir şeyler yapabilirsiniz. Diyorum ya, Budapeşte heykellerin şehri. Her sokakta bir heykel görebiliyorsunuz. Yanında da bunlardan bir tanesi var. Ama bu heykellerden ilginç bir dizi var. Kolotka isimli bir sanatçı yapıyor bunları. 2010 yılında başlıyor. Şehrin belirli yerlerine minik minik heykeller yerleştiriyor. Bunları bulmak hiç kolay değil. Bu heykeller kimi zaman sadece eğlence amaçlı konmuş, kimi zaman önemli tarihi olaylara ya da kişilere çağrıştırıyor. Bunların hatta web'de haritası var. Bunları kovalayabilirsiniz. Bunları bulmak üzere bir etkinlik de yapabilirsiniz. O küçük heykellerden birinin yakınındayız. Nerede? Çok da dikkat çekmiyor. Şöyle arkaya doğru göstereyim ben size. Hemen arka tarafta yerde bir tane ölü sincap. Elinde silahla ölmüş bir sincapın heykeli var. Başka noktalarda kurbağa, kermit ya da başka bir noktada sudan çıkmış bir tane dalgıçın heykelini de bulabilirsiniz. Andrassy Ut Caddesi'nde yürüyoruz. Burası bir nevi Bağdat Caddesi gibi lüks mekanların olduğu geniş ve uzun bir cadde.
Tabi burası eski bir cadde. Vakti zamanında da şehrin zenginleri burada yaşarmış. O yüzden yolda yürürken gördüğünüz tarihi binaların böyle geniş kapıları var. Neden? İşte at arabalarıyla beraber zenginler gelip avlularına rahat rahat giriş yapabilsinler diye. Buranın bir diğer özelliği ise metrosu. Bu metro hattı dünyanın en eski ikinci ya da üçüncü metro hattı. Bir Londra, iki İstanbul Tünel ama orası Finüyker diye de geçiyor. Üçüncüsü de Budapeşte metro hattı. Zaten oldukça klasik görünümlü istasyonlar ve trenlerle yolculuk edebiliyorsunuz. Şimdiki hedefimiz Andresi Caddesi üzerinden hem New York Cafe'ye gitmek hem de Corinthia Oteli'ni bulmak. Tabii bir yandan da belki küçük heykeller almaya devam ederiz. Budapeşte mimari açıdan hakikaten çok zenginliklere sahip. Bunlardan bir tanesi de arkamda gördüğünüz bina. Grand Hotel Royal Budapeşte diye geçiyor. Biraz Türkçe'ye çevirirsek bunu Büyük Budapeşte Oteli. Evet, Wes Anderson da bu binadan ve otelden etkileniyor. Hatta geliyor burada arşivlerini inceliyor ve buradan esinlenerek film yapıyor. Çok sevdiğim, çok sevilen Büyük Budapeşte Oteli filmi. İşte o film arkamda gördüğümüz binadan esinleniyor. Kimilerine göre ve kendi iddialarına göre dünyanın en iyi kafelerinden bir tanesi New York Cafe'ye geldik. Çekimi içeride yapmıyoruz çünkü inanılmaz bir sıra var. Buraya gelmeden önce bunu bilerek gelin derim. Burası çok eski bir kafe. Gerçekten içerideki mimari açısından da müthiş. İlk kurulduğu yıllarda da hakikaten çok entelektüel ve zengin insanların geldiği bir yermiş. Aslında bir kafenin ötesinde bir yer. Geldikleri zaman insanlar burada terzi, ütü yeri, ayakkabı boyacısı gibi bir sürü farklı nokta varmış. Yani geldiğiniz zaman hayatınıza dair bütün ihtiyaçlarınızı giderebiliyor musunuz? Eski yıllarda çok fazla yazar da gelirmiş buraya. Hatta şöyle söyleyeyim, kahve istediğiniz zaman yanında mürekkep ve kağıt da verirlermiş. Pan Sokağı Çocukları kitabının yazarı da buranın müdavimlerindenmiş. Hatta o kadar müdavimmiş ki buranın sabaha kadar açık olmasını, hiç kapanmamasını istiyormuş. Tabii mekan işletmesi buna hayır diyormuş. Sırf bu yüzden mekanın anahtarını çalıp Tuna Nehri'ne attığı söylenir. Hatta dışarıdaki küçük bir heykelde de o olaya işaret edip bir dalgıç elinde küçük anahtarla Tuna Nehri'nden çıkmış olarak gösterilir. Buda tarafında bulunan Balıkçı Tabyası'na geldik. Balıkçı Tabyası görsel olarak böyle bir kaleyi falan andırıyor ama hiç kale olarak kullanılmamış. Burada bir zamanlar Buda Kalesi'nin surları varmış. O surlara da yakın yerlerde bulunan bir balıkçı pazarındaki balıkçılar korulmuş. Her zaman kahramanlar gibi mücadele ettikleri için de onlara ithafen yapılan bu anıtın adı da Balıkçı Tabyası olmuş. Tabloya baktığınız zaman 7 tane kuleden oluşuyor. Hem Romanesk ve Neogotik mimariyle inşa edilmiş. 7 kule olmasının da bir sebebi var. Ural bölgesinden buraya göç eden 7 Macar kavmine ithafen 7 tane kuleden oluşturulmuş. Biraz böyle masalsı da bir görseli var. Akşamları da ayrı bir güzel burası. Bu arada giriş ücretli ama aşağısında bulunan avlulara giriş ise ücretsiz. O yüzden ücret ödemeden de etrafında dolaşabilirsiniz. Buraya turist çeken en önemli noktalardan bir tanesi ise manzarası. Hem Parlamento Midası hem Tuna Nehri müthiş bir manzarayla görülebiliyor buradan. Balıkçı Tabyası'nın hemen avlusunda Aziz Matias Kilisesi var. Onun önündeyiz şu anda. Aziz Matias, daha doğrusu Kral Matias, Macarların gördüğü en başarılı kralmış. Çok ilerici bir kralmış gerçekten. Burayı yaptıran da o. Bu arada burada birçok kralın da lahti var. Özellikle burayı yaptırtan, daha doğrusu Buda Kulesi'ni yaptırtan Kral Vela'nın lahti de burada bulunuyor. Buranın bir diğer özelliği ise Osmanlı burayı fethettiği zaman camiye çevriliyor. Hatta Budapeşte'deki ilk namaz fetihten sonra bizzat Kanuni Sultan Süleyman tarafından burada kıldırtılıyor.
Bu da kale kompleksindeyiz. Kale kompleksi diyorum çünkü bir zamanlar kale varmış burada ama pek kaleden eser yok şimdi. Aynı Prag'da olduğu gibi, oradaki gibi düşünebilirsiniz. Burası normalde Moğol istilasından sonra Kral Bela diyor ki böyle bir istila olma ihtimaline karşı sağlam bir kale yapalım. Onun üzerine buraya bir kale inşa ediyor. Ama sonraki yıllarda kraliyet ailesinin yaşadığı bir komplekse, bir saray bahçesine, bir saray kompleksine dönüşüyor. Ve 15. yüzyılda en şaşalı olduğu döneme geliyor. Özellikle buradaki kral Napolili Beatrix ile evlendikten sonra Napoli'den birçok sanatçı, zanaatkar buraya geliyor ve etraf daha da güzelleşiyor, genişliyor ve en görkemli zamanlarına, hatta o dönemdeki en görkemli gotik sarayının da burada olduğu söyleniyor. Tabii Osmanlı'nın fethinden sonra burada bir kraliyet ailesi kalmıyor. Doğal olarak kale sahipsiz kalıyor, atıl duruma düşüyor. Özellikle o dönemde buranın altında yeraltı mağaraları yer alıyor ve Osmanlı askerleri buraları depo olarak kullanmaya başlıyor. Hatta barut deposu olarak kullanmaya başlıyor. Avrupa İttifakı yeniden buraya gelip Osmanlı'dan kaleyi almaya çalıştığı zamansa ağır top atışlarının da etkisiyle bu barut deposu patlıyor. Ve ne yazık ki 1500 asker, yerin altındaki mağaralarda bulunan depolarda 1500 Osmanlı askeri hayatını kaybediyor. Bunun da etkisiyle kale düşüyor. Kale düştükten sonra Habsburg Hanedanı yeniden kendilerine saray olarak inşa ettiriyor. Uzun süre öyle yaşanıyor. Ama 2. Dünya Savaşı'nda yeniden ağır bombardımanda yok oluyor ve restorasyonlarla günümüzdeki haline ulaşıyor. Küçük Prenses heykeli. Heykeltıraş bunu yaparken kendi küçük kızından etkilenmiş. Küçük kızı da prenses olma hayaliyle gelip üzerine bir tane polar alıp kafasına gazeteden bir tane taç yapıp babasına ben prenses oldum dermiş. Zannediyorum 2000'li yıllarda bu heykeli yapıyor heykeltıraş. Aslında bu heykel 50 santim bir heykel. Çok daha küçük. Orijinali müzede sergileniyor şu anda. Çok ilgi görünce, Budapeşte'nin simgesi haline gelince biraz daha büyüğünü koyuyorlar buraya. Simgesi dedim. Burada bir de inanış var. Buraya gelip bu heykelin burnuna ellerseniz eğer bir daha Budapeşte'ye geliyor musunuz? Biz de elliyoruz. Budapeşte'nin en meşhur yiyeceklerinden bir tanesi tabii langoş. Türkiye'de de satılıyor. Bizim pişinin büyüğü gibi düşünebilirsiniz. Böyle krema, soğan vesaire bir şeyler koyarak yenilebiliyor. Şeyi söyleyeyim, çok büyük. Böyle çok fazla gaza gelip kişi başı bir tane şey söylemeyin, onu uyarayım. Buranın adı da retro langoş. Budapeşte'nin en meşhur langoşçusuymuş. Bakalım tadı nasıl? Çok lezzetli. Ben akşam geldim, siz kahvaltıda yedin, hakikaten lezzetli. Dohani Sokağı Sinagogu'na geldik. Burası Avrupa'nın en büyük sinagogu. Yaklaşık 3000 kişilik kapasitesi var. Macaristan zaten daha önce bahsettiğim gibi çok fazla Yahudi'ye ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla böyle bir bina burada inşa edilmiş. Burayı tasarlayan Avusturyalı mimarın bir iddiası var. Daha doğrusu bir tespiti. Diyor ki Yahudilerin kendilerine özgü bir mimari biçimi olmadığı için onlara en yakın akraba topluluk sayılacak. Aynı topraklarda yaşamış oldukları oryantal, Arap dünyası gibi oryantal mimariden esinlenerek burayı inşa ediyor. Tabii kadın ve erkeklerin bölümleri de ayrı. Buranın ayrı bir önemi daha var. Theodor Herzl. Hemen yandaki binada, 2 katlı binada doğmuş ve hayatını orada sürdürmüş. Kimdir kendisi? Her ne kadar kurulduğunu görmemiş olsa da İsrail Devleti'nin kurucusu ve modern Siyonizmin kurucusu olarak adlandırılır. Biraz Herzl'e değinmek lazım. Burada doğduktan sonra kendisi bir gazeteci oluyor. Gazeteci olduğu zaman ilk başlarda Yahudilerin Avrupa'nın içerisinde zulüm görmeden yaşaması için din değiştirmesi gerektiğini düşünüyor. Yani Hristiyan olurlarsa hiçbir yerde zulüm görmeyeceklerdir. Ancak gençlik yıllarında Fransa'da bir davayı takip ediyor. Davada da bir tane Yahudi subayı haksız yere suçlanıyor ve davalar devam ederken de Fransızların Yahudilere bakış açısını görüyor. Protestolar düzenleniyor, Yahudilere ölüm sloganları atılıyor ve Herzl'in bakış açısı tamamıyla değişiyor. Ve diyor ki Yahudilik bir dinden de öte bir ırktır. Zaten Avrupa'da da böyle görülüyor. Doğal olarak ırkınızı da değiştiremeyeceğiniz için Yahudilerin huzurlu yaşaması için bir devlete ihtiyacı vardır. Çünkü Avrupa'da biz bir yerde yaşıyoruz. O yerde zulüm görüyoruz. Sonra zulüm görmeyeceğimize inandığımız yerlere gidiyoruz. Orada da zulüm görüyoruz. Bu tekrar devam etmiş.
Dolayısıyla devlet kurmak dışında başka bir çare görmez. Ve dünyanın herhangi bir yerinde devlet kurma ülküsüyle yola çıkar. Tabii devlet kurma amacıyla toprak ararken İngiltere'nin bir önerisi oluyor, Uganda planı. İngiltere'nin sömürgesi olan Uganda'da bir takım topraklar Yahudilere verilecektir ve burada da bir devlet kurulacaktır. Yahudiler gidip bu toprakları inceliyorlar. Gerçekten de çok verimli topraklar, çok da güzel bir iklim. Hakikaten iklimi çok iyiymiş. 20-30 derece arasında değişiyormuş sürekli olarak sıcaklıklar. Ama bir takım insanlar itiraz edince bu plan hiçbir zaman hayata geçmiyor. Doğal olarak Herzl başka bir coğrafya aramaya başlıyor ve diyor ki 1900 yıl önce ayrıldığımız topraklara geri dönmeliyiz. Bugünkü Filistin topraklarına geri dönüp burada bir devlet kurmamız gerekiyor. Ve orada vurulan Siyon türbelerine dönme öyküsü Siyonizm olarak zaten adlandırılıyor. Hayatının geri kalanını sadece bugünkü İsrail devletini kurmak için harcıyor. Devlet adamlarıyla görüşüyor, krallarla, imparatorlarla iyi ilişkiler kuruyor ve doğal olarak yolu Osmanlı'ya düşüyor. Çünkü Filistin Osmanlı toprağı. Buraya geldiği zaman ise İstanbul'a birçok kez geliyor, devlet adamlarıyla görüşüyor. Hatta bizzat Abdülhamit'le dahi görüşüyor. Ve teklifi şudur: Osmanlı'nın tüm dış borcunu ödeyecekler. Bunun karşılığında da burada bir devlet kurmalarına izin verilecektir. Abdülhamit kabul etmiyor. Mezopotamya'da yaşamalarını öneriyor. Kabul görmese de teklifi bu ülküsünden hiçbir zaman vazgeçmiyor. Bunun için çalışıyor. Ve nitekim kendisi görmemiş olsa da bugün onun kurmuş olduğu yolda İsrail Devleti kuruluyor. Sinagogun bahçesinde Holocaust'u anma anıtı var. Bu anıt ağlayan bir söğüt şeklinde yapılmış. Yaprakların üzerinde ise Holocaust'ta hayatını kaybeden Yahudilerin bir kısmının isimleri yer alıyor. Burada hemen yakında bir anıt daha var. O da Dürüstler Anıtı. O anıtta da özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yardım eden bazı insanların anısına yapılmış. Ki şunu söyleyeyim, aslında Yahudiler 2. Dünya Savaşı'nda kendilerine yardım eden insanları hiç unutmamışlar. İşte mesela film vardı, Schindler'in Listesi. O Schindler hiçbir zaman unutulmamış. Ona ve ailesine destek olmaya devam etmiş Yahudiler. Orada yine unutulmayan başka bir isim de Muhtar Kent. Coca-Cola'nın eski CEO'su Muhtar Kent'in babası Ömer Kent. O da 2. Dünya Savaşı'nda Türk Büyükelçisiyken birçok Yahudi Müslüman olarak söyleyip kurtarıyor. Aslında Türk Şintler de diyebiliriz. Tabii sinagogu gezerken aklıma gelen şey şu oldu: Yahudilere yaşam tarzı olarak en fazla benzeyen din İslamiyet. Müslümanların yaşam tarzı gerçekten çok andırıyor. Ve tarih boyunca birbirlerine hiçbir zaman kıyım da olmamış. Yani aslında savaşmamaları için bütün etkenler var. Gönül isterdi ki gerçekten barış içinde, huzur içinde yaşıyor olsunlar. Dohanis sokağı, bir daha. Dohanis sokağı, yapacağım bunu. Dohani Sokağı Sinagogu'na geldik. Burası Avrupa'nın en büyük sinagogu. Sinagog çok zor bir kelime. Özür diliyorum. Sinagogu.